Saygıdeğer izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konu var. Nedir bu? Yurt dışı emeklilikleri iptal ediliyor, alınan maaşlar da geriye isteniyor. Peki, kimlerin emekli maaşları kesilecek, kimlerin bugüne kadar almış oldukları emekli maaşları faiziyle beraber geriye alınacak? Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere dünyada yurt dışında yaşayan vatandaşlarına emeklilik hakkı veren tek ülke Türkiye. 31 Ekim 2019 tarihine kadar vatandaşlarımız yaklaşık 60 ya da 70 bin lira civarında toplu bir para ödediklerinde kendilerine 2500 lira civarında bir emekli maaşı bağlanıyordu. Ancak bu tarihten sonra yeni çıkan yasayla beraber bu para şu anki güncel rakamlarla yaklaşık 470 bin liraya kadar çıktı. Eğer bir vatandaşımız yurt dışında yaşıyorsa ve Türkiye'den emekli olmak istiyorsa bugünün rakamlarıyla yaklaşık 475 bin lira civarında bir para ödemek zorunda. Yine 31 Ekim 2019'dan önce bu vatandaşlarımız SSK'dan emekli olurken yeni çıkan yasayla beraber bu vatandaşlarımız artık Bağkur'dan emekli olabiliyor. Yani geçmişte vatandaşlarımız yaklaşık 5500 gün civarında bir borçlanmaları halinde emekli olurken bu rakam günümüzde 9000 güne çıktı. 470 bin lira civarında para ödeyecek. Peki kaç para maaş alacak? Bir vatandaşımız eğer bu parayı öderse bugünün rakamlarıyla yaklaşık değerli izleyicilerimiz 2000 lira civarında bir emekli maaşı alacak. 470 bin lira öde, karşılığında ise 2000 lira al. Yani euro olarak hesaplarsak 47 bin euro civarında bir para ödenecek. Karşılığında ise 200 euro maaş alınacak. Aslında yurt dışı emekliliği kaldırılmadı ama zorlaştırıldı. Aslında Türkçesi şu: yurt dışı emekliliği yapmayın diyorlar. Peki bu videomuzun ana konusuna dönecek olursak, Türkiye'de emekliliği olan yurt dışı borçlanması ya da vatandaşlarımız içerisinde yurt dışında yaşayıp emekli olanların, Türkiye'den emekli olanların hangilerinin emekli maaşları kesilecek? Saygıdeğer izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız geçmişte eğer az önce anlattığım gibi toplu bir şekilde para ödediyse, yurt dışı emekliliği yaptıysa onları bir kenara koyuyorum. Ama örneğin vatandaşımız Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, İsveç'te, Norveç'te, dünyanın bir başka ülkesinde yaşıyor. Ama kendisini Türkiye'den bir iş yerinden, bir şirketten, bir çay ocağından, bir işte bakkaldan, manavdan tanıdığı vasıtasıyla bir yerden sigortalı gösterdiyse ve her ay kendisi de bu sigortalı göründüğü yere bu sigorta primini her ay gönderdiyse belli bir süre sonra da emekli olabiliyordu. Vatandaşın kendisi yurt dışında ama kendisi Türkiye'de çalışıyormuş gibi görünüyor. Zamanını, yaşını dolduruyor ve kişi emekli oluyor. Emekli maaşı bağlanıyor. Emekli maaşını tıkır tıkır her ay almaya başlıyor. Sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri bir araştırma yapıyor ya da bir şikayet oluyor. Bu kişilerin aslında o tarihlerde Türkiye'de bulunmadığı ortaya çıkıyor. Ve bu kişilerin hemen emeklilikleri iptal ediliyor. Kendilerine mektup gidiyor. Bugüne kadar almış olduğunuz tüm emekli maaşını faiziyle beraber şu tarihe kadar bize getirin deniliyor. Şimdi vatandaş emekli olmuş, yıllar geçmiş, maaşını almış. Ve devlet eğer bu parayı ödemezse, Türkiye'de herhangi bir şekilde mal varlığı varsa bu mal varlığına el koyuyor ve parayı tahsil ediyor. Şimdi genellikle vatandaş
emekli olduktan sonra böyle bir şeyin tabii ki başına geleceğini düşünmez. Ama sonrasında böyle bir mektup alınca durum değişiyor. Şimdi vatandaş da, gurbetçiler bana yazıyor bu tür durumda olan. Diyor ki ben diyor her ay sigorta primi ödedim diyor. Şimdi Türkiye'deki kanuna göre sigorta priminin ödenmesi yetmiyor. Sizin fiilen çalışıyor olmanız gerekiyor o iş yerinde. Yine bazı dolandırıcılar var Türkiye'de. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sigortalı gösteriyorlar. Her ay vatandaşımız buraya parayı gönderiyor ama bu kişiler devlete primi ödemiyor. Şimdi yine Türkiye'deki kanunlara göre sigorta primini ödemenin sorumluluğu işverende, işçide değil. Sonra müfettişler bir bakıyor, bir sürü kişi burada sigortalı görünüyor ama sigorta primi ödemiyorlar. Sonra bir araştırıyorlar, çok var mesela. Ufacık 10 metrekare bir yerde adamlar 100 kişiyi sigortalı göstermiş. Yani şebeke bunlar. Vatandaştan, gurbetçiden her ay sigorta primini alıyor ama devlete ödemiyor. Ortaya çıkıyor. Şimdi sigorta primi başka bir boyut, emekli olup maaş almak başka bir boyut. Sigorta priminin sorumluluğu işverende ama emekli olduktan sonra o alınan maaşın sorumluluğu vatandaşta, yani emekli olan kişide. Bu ve benzeri konularla ilgili çok sayıda bize Emekli TV'nin Facebook hesabından çok sayıda mesaj geliyor. Peki vatandaş ne yapabilir? Onu biraz sonra anlatacağım. Bir de Türkiye'de bulunup emeklilikleri iptal edilenler, maaşları iptal edilenler var. Kimler onlar? Şimdi Türkiye'de bildiğiniz üzere öksüz maaşı ya da yetim maaşı denilen bir maaş var. Kız çocukları babalarından ya da annelerinden bir maaş kaldıysa bunu alabiliyorlar. Evlendikleri zaman da bu maaşlar kesiliyor. Türkiye'de bu yetim maaşını alabilmek için bazı hokkabazlar sahte boşanmalar yapıyorlar. Eşleriyle mahkemeye gidiyorlar, biz boşanmak istiyoruz diyorlar. Hakim de onları boşuyor ve bu kişiler, bu kadın gidiyor SGK'ya diyor ki ben diyor boşandım diyor, bana diyor yetim maaşı bağlayın. Kanunen devlet de bağlıyor. İşte bunlar içerisinde çoğu şikayetle olmak üzere bu kişilerin de tespitleri yapılıyor. Bunların maaşları kesiliyor değerli izleyicilerimiz. Bu ve benzeri durumda olan yüz binlerce kişinin olduğu biliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na özellikle şikayet olduğunda bunların araştırması yapılıyor. Eğer karı koca aynı evde yaşıyorsa özellikle onların hemen maaşı kesiliyor. O güne kadar almış oldukları tüm maaş da faiziyle beraber geriye isteniyor. Şimdi Türkiye'de böyle bir haksız kazanç var, hukuksuz kazanç var. Şimdi vatandaşın, tabii yurt dışında yaşayan vatandaşın temel sorunlarından bir tanesi bu işin nasıl çözüleceği. Öncelikle şunu söyleyeyim, bakın. Ben bu konuyla ilgili Emekli TV'nin Facebook hesabından çok sayıda paylaşım yapıyorum. Bizi Emekli TV'nin Facebook hesabından mutlaka takip edin. Bu konularla ilgili sorularınızı da bizi Facebook'tan takip ettikten sonra bize yazabilirsiniz. Evet, Emekli TV Facebook'a yazdığınızda direkt çıkıyor zaten. Şimdi arkadaşlar, şunun bilinmesi lazım. Türkiye'de bulunmayıp yurt dışında yaşayan ama Türkiye'de çalışıyormuş gibi gönderenlerin emekli maaşları kesilir. Kanun bunu söylüyor. Ama vatandaş bana diyor ki, kardeşim diyor, bu diyor parayla ilgili bir şey değil mi? Ben parayı her ay ödedim diyor. Hayır arkadaşlar. Kanun böyle söylemiyor. Diyor ki çalışacak. Çalışmazsa biz ona emekli maaşı bağlamıyoruz diyor. Kanun bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Sizin araştırmanız yapılırken de çok kolay. Pasaport giriş çıkışlarınıza bakıyorlar. Bu tarihlerde bu adam Türkiye'de mi değil mi? Değilse zaten şüpheli koda düşüyor. Yani şüpheli duruma düşüyor. Sizi çağırıyorlar. Diyorlar ki siz hayırdır burada değilsiniz ama kendinizi işte sigortalı göstermişsiniz. Hangi iş yerinde çalışıyorsunuz? Adresi ne? Kaç para maaş alıyorsunuz? Maaşınız bankaya mı yatıyordu diye sorular soruyor müfettişler. Sizler cevap veremediğiniz için de direkt otomatikman emekliliğiniz iptal ediliyor. O güne kadar almış olduğunuz maaş da kesiliyor. Basitçe bu. Peki bu işten bir kurtulma yolu, maaşı tekrar bağlatma yolu var mı? Bakın,
Ben sosyal medyada görüyorum. Bazıları çıkıp gelin biz sizin maaşlarınızı tekrar bağlatırız. Gelin şunu yaparız, gelin bunu yaparız diye yayınlar yapıyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Paranızı sakın ola ki hiç kimseye kaptırmayın. YouTube'da çok görüyorum. İsim vermek istemiyorum. Kimler olduğunu biliyorum. Dikkat edin. Bu bir. İkincisi, bakın. Bu ve benzeri konularla ilgili açılan davalar var. Vatandaş dava açıyor. Avukata dünya kadar para ödüyor. Eğer siz o tarihlerde Türkiye'de değilseniz mahkemede bu davayı kaybedeceksiniz. Evet. Çünkü pasaport giriş çıkışlarınız, gümrük giriş çıkışlarınız isteniyor. Bakıyorlar. Evet bu tarihlerde burada değilmiş diyorlar. Mahkeme sizin aleyhinize sonuçlanıyor. Yani bir çıkış yolu yok. Tek bir çıkış yolu var arkadaşlar. Bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın emekliliklerinin iptaliyle ilgili. Tek bir çıkış yolu var. O da şu. Bu konuyla ilgili bir af çıkmadıktan sonra bu işten kurtuluş yok. Sadece af çıkacak. Bununla ilgili şu anda Ankara'da son durum nedir? Bir af çıkacak mı? Çıkması halinde kimleri kapsayacak? Yurt dışında yaşayan ve emekli maaşı kesilen ya da kesilme ihtimali olan vatandaşlarımızın mutlak surette Emekli TV'yi çok yakından takip etmelerini rica ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili özel bir video yapacağız, özel bir yayın yapacağız. Aynı zamanda Emekli TV'yi Facebook'tan takip etmenizi rica ediyorum. Oradan da bu konuyla ilgili gelişmeleri size sıcağı sıcağına aktaracağım. Sizlerin bu ve benzeri durumda olan vatandaşlarımızın soruları varsa Facebook üzerinden bana sorabilirler ya da bu videonun altına yorum olarak yazabilirler. Ben bunların hepsini tek tek okuyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bakın. Sizi bir konuda uyarmak istiyorum. YouTube'da, sosyal medyada çok görüyorum. Birileri gurbetçi vatandaşlarımızın parasını alabilmek için danışmanlık adı altında bir sürü hokkabazlık yapıyorlar. Aman sakın ola ki kimseye paranızı kaptırmayın. Hiçbir şekilde biz şunu yaparız, yok şunu hallederiz, şu maaşı bağlarız gibi söylemlere itibar etmeyin. Çok sayıda mağdur olan vatandaşımız var, ben biliyorum, bizzat biliyorum. Bu vatandaşlarımızı dolandıranları da biliyorum ben. İsimlerini vermiyorum. Uyarıyorum sizi. Diyorum ki kimseye paranızı kaptırmayın. İşini dürüst yapanlara asla bir sözümüz yok. Onlar başımızın üzerinde yeri var onların. Ama ben hokkabazlara söylüyorum. Dikkat edin. Dikkat edin, dikkat edin. Bazı avukatlar var. Bunları çok iyi biliyorum. Bazı meslek grupları da var. Şimdi söylemiyorum ama şunu unutmayın. Her iyinin yanında kötü de var. Çürük elmalar da mevcut. O nedenle sizden rica ediyorum. Lütfen paranızı kimseye kaptırmayın. Siz bilirsiniz. İşte Türkiye'de mal varlığınızı gizliyoruz. İşte otomatik finansal bilgi paylaşımıyla Türkiye'deki paranız yaşamış olduğunuz ülkeye bildirilmez gibi vesaire gibi açıklamalar yapıyorlar. Sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Çok mağdur olursunuz. Benden söylemesi. Facebook'tan bu konularla ilgili çok sayıda paylaşım yapıyorum. Mutlaka Facebook'ta, Emekli TV Facebook'tan mutlaka takip edin. Benden söylemez. Sonra Fatih Bey söylemişti dersiniz. Çok mağdur var arkadaşlar. Çok mağdur var. Gurbetçi vatandaşımız güveniyor, inanıyor, parasını veriyor ama sonunda maalesef hüsrana uğruyor. Muhatap bulamıyor ondan sonra. Benden söylemesi, ben uyarıyorum. Beni takip edenler bilir. Ben bu konuları sık sık gündeme getiriyorum ki bizi izlemeyen, sonradan izleyenler olursa paralarını kaptırmasınlar. Sizlerden ricam şu, bu yayınımızı mutlaka çevrenizde bulunan insanlarla paylaşın. Paralarını kimseye kaptırmasınlar. Demedi demeyin. Gurbetçi vatandaşımız gece gündüz çalışıyor. Alın teri döküyor. 3 kuruş para biriktiriyor. Bunu da hokkabazlara kaptırmasın diye söylüyorum bunları.
Yoksa para sizin, takdir sizin. Nasıl arzu ederseniz bu şekilde hareket edebilirsiniz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konumuz var. Bildiğiniz üzere ben bu ekrandan defalarca gündeme getirdim. Sizlerden çok sayıda soru aldık. Neydi bu konu? Otomatik finansal bilgi paylaşımı. Yani eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de herhangi bir bankada paranız varsa sizleri çok yakından ilgilendiren bir konuydu bu. Otomatik finansal bilgi paylaşımı. Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından imzalanan ve resmi gazetede yayınlanan bu uluslararası anlaşmanın detayları artık belli oldu ve önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre sonra bilgi paylaşımı başlayacak. Bu yayınımızda değerli izleyicilerimiz otomatik finansal bilgi paylaşımının bundan sonraki safhalarını açıklayacağız. Kimler etkilenecek? Hangi ülkede yaşayanlar öncelikli olarak etkilenecek? Otomatik finansal bilgi paylaşımıyla yaşamış olduğunuz ülkeye hangi bilgiler verilecek? Bunların hepsini tek tek sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama onun öncesinde şunu söylemek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Maalesef yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu durumdan çok rahatsız. Vatandaşımızın söylediği tek şey var. O da biz memleketimize, ana vatanımıza o kadar yatırım yaptık, paramızı götürdük, ev aldık, arsa aldık, tarla aldık, iş yeri aldık. Biz alın teri dökerek kazanmış olduğumuz parayı memleketimize götürdük ama maalesef devletimiz bizim bu gizli kalması gereken bilgilerimizi yaşamış olduğumuz ülkeye veriyor diyorlar. Ben de şahsi kanaatim bu yönde değerli izleyicilerimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu bu uluslararası anlaşmanın sonuçlarının kime ne fayda sağlayacağı çok büyük bir soru işareti. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 8 milyon vatandaşımızı çok yakından ilgilendiren bir konu. Gurbetçi aylarca çalışır, günlerce, yıllarca biriktirir, yemez, içmez. Yarın öbürsü gün başıma bir iş gelirse hiç olmazsa kenarda, kıyıda, köşede bir param olsun der. Ve bu parayı da yaşamış olduğu ülkede tutmak yerine ana vatanımıza, Türkiye'ye götürür. Bankalara yatırılan bu paralar milyarlarca euro Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Türk bankalarına ciddi katkı sağlıyor. Döviz, Türk lirası, altın vesaire. Maalesef gelinen noktada Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tedirginliği had safhada. Üzülerek bu haberi veriyorum değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki günlerde maalesef bilgi paylaşımı başlayacak. Peki kimler nasıl etkilenecek? Bildirim yapılması halinde yaşamış olduğunuz ülke size nasıl bir uygulama yapacak? İşte bunların hepsini bu yayınımızda sizlerle paylaşacağım. Peki bildirim yapılması halinde bu sıkıntıdan kurtulma yolları var mı? İşte bunların hepsini yine bu yayının sonuna doğru anlatacağım. O nedenle bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmenizi rica ediyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, öncelikle şunu söylememizde bir fayda var. Türkiye 136 ülkeyle bir anlaşma imzaladı. OECD diyoruz. Yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Şimdi bu teşkilata üye olan devletler de birbirleriyle bu bilgi paylaşımını yapacaklar. Peki sadece Türkiye mi verecek? Hayır. Örneğin Türkiye Almanya'da yaşayan bir vatandaşının bilgisini Almanya'ya verdiğinde yine Almanya'daki ikameti bulunan yine Almanya'dan da karşılıklı olarak bilgileri alacak. Şimdi bu otomatik finansal bilgi paylaşımı neleri kapsıyor? Hangi bilgiler verilecek? Bakın. 1. Banka hesapları. Bankada faizli ya da faizsiz hiç önemli değil. Bir hesabınız varsa bu hesabınızda kaç para varsa bu bildirilecek. Saklama hesapları denilen
hisse senetleri, hazine bonoları da bildirilecek. Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati. Yani sizin Türkiye'de adınıza herhangi bir şirket varsa ve bu şirketin de herhangi bir banka hesabı varsa, siz ortak ya da sahip olarak Türkiye'de görünüyorsanız bu bilgiler de verilecek. Nakdi değer sigorta sözleşmeleri. Arkadaşlar, nakdi değer sigorta sözleşmeleri şunlar. Siz diyelim ki özel bir emeklilik sigortası yaptınız. Hani bu SGK'nın emekliliği değil. Özel sigortalar var biliyorsunuz Türkiye'de. Belirli bir miktar her ay ya da yılda bir para ödüyorsunuz. 10 yılın ya da 15 yılın, 20 yılın ardından size bir para veriyorlar. Buna da emeklilik diyorlar. Eğer böyle bir sigorta poliçeniz varsa Türkiye'de, bu da bildirilecek bilgiler arasında. Yine değerli izleyicilerimiz, burada bilinmesi gereken bir diğer önemli konu hangi bilgiler diyoruz ya? Adınız, soyadınız, adresiniz, yerleşik olduğu ülke ve kimlik numaranız, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranız bildirilecek. Doğum yeri ve tarihiniz, hesap numaranız, hesap bakiyeniz ya da değeri bildirilecek. Hesaba yıl içinde ödenen faiz bildirilecek. Yani şu kadar parası var, vadeli de diyelim, şu kadar faiz geliri elde etmiştir diye bilgi verilecek arkadaşlar. Bunun yanı sıra Türkiye'de evi, arabası, tarlası, yazlığı olan vatandaşlarımız da lütfen bu yayını sonuna kadar izlesinler. Onlarla ilgili de çok önemli bir bilgi vereceğim. Peki değerli izleyicilerimiz, çok sayıda soru var. Bu soruların başında da Türkiye neden böyle bir bilgi paylaşımına gidiyor? Söylenen şu arkadaşlar. Kara parayı engellemek için ülkeler birbirleri arasında böyle bir anlaşma yaptılar. Bu nedenle Türkiye bilgileri paylaşıyor deniliyor. Söyleneni aktardım size. Bir diğer önemli soru. Hangi ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak? Şimdi arkadaşlar, bugüne kadar Türkiye, Norveç ve Litvanya'ya bilgileri verdi. Norveç ve Litvanya'ya. Ama çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu ülkelerden Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere gibi ülkelere şu ana kadar, bugüne kadar bilgi verilmedi. Ama verilecek. Yine değerli izleyicilerimiz, bir diğer önemli soru, ne zamanı kapsayacak? Şimdi bakın, bu anlaşma değerli izleyicilerimiz normal şartlarda 2019'un bilgilerini 2020 yılında verilecekti. Ama pandemi girdi araya, 2019'un bilgileri verilmedi. Hal böyle olunca da şu dendi. Pandemi nedeniyle sistemleri çalıştıramıyoruz, bilgileri alamadık, biz size bilgi veremiyoruz dendi. Bu anlaşma örneğin 2021 yılının bilgileri 2022'de veriliyor. 2020'nin bilgileri de 2021'de verilecek. Yani içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 2020'ye ait olan bilgiler verilecek arkadaşlar. Kısa bir süre sonra. Bir yıl sonradan geliyor. Yapılan anlaşmaya göre her yılın Eylül ayında bu bilgiler verilmek zorunda. Pandemi girmişti ama normalleşme süreci devam ettiği için artık bilgiler verilecek. Bir diğer önemli soru. Vatandaşın Türkiye'de parasının olup olmadığı nasıl tespit edilecek? Kimlerin bilgileri verilecek? Örneğin vatandaş Almanya'da yaşıyor, Fransa'da yaşıyor, Hollanda'da yaşıyor. Şimdi bakın, yapılan anlaşma gereği eğer sizin ikametgahınız Türkiye dışında başka bir ülkede ise sizin bilgileriniz yaşamış olduğunuz ülkeye verilecek. Anlamı şu, daha basitçe. Siz diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Bir bankaya
Türkiye'deki bir bankaya paranızı yatırdınız. Faizli ya da faizsiz, vadeli, vadesiz hiç fark etmez. Açmış olduğunuz bu hesaba da adres bilgileriniz ya da telefon numaralarınızı da yaşamış olduğunuz ülkenin adresini ya da telefon numaralarını verdiniz. Bu durumda banka bakıyor. Diyor ki diyor örneğin Ali Bey'in, Almanya'da yaşayan Ali Bey'in adresi Almanya görünüyor. Telefon numarası da +49'da başlıyor. O zaman diyor biz bu kişinin bilgilerini hazineye bildiriyor. Hazine Müsteşarlığına, Maliye Bakanlığı'nın içerisinde. Daha sonra Maliye Bakanlığı da yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na, Almanya'nın Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Akış bu şekilde. Şimdi vatandaş soruyor, diyor ki benim Türkiye'de bulunan banka hesabımda Almanya ile ilgili adresim yok. Telefon numaram yok diyor. Bu durumda benim bilgilerim bildirilecek mi? Arkadaşlar, Türkiye'deki bankalarda eğer yurt dışı ile ilgili Almanya, Fransa, İtalya, yani yaşamış olduğunuz ülkeyle ilgili herhangi bir bilgi yoksa sizin bildiriminiz olmayacak. Yine vatandaş soruyor. Diyor ki özellikle bu YouTube'da falan görüyorum ben. Birileri diyor ki gelin diyor Türkiye'ye, bize vekalet verin, danışmanlık ücreti ödeyin diyorlar. Biz sizin bu bilgilerinizi değiştirelim diyorlar. Sizin ikametgahınızı Türkiye'ye alalım diyorlar. Bakın, Türkiye'deki ikamet kanunu şunu diyor. Bir yılın içerisinde 6 aydan fazla eğer Türkiye'de kalıyorsanız siz ikametgahınızı Türkiye'ye alabilirsiniz diyor. Kanun bunu söylüyor. Bunun dışında hiçbir yöntem doğru değil arkadaşlar. Paranızı ister avukat olsun, ister bilmem ne danışmanı olsun, paranızı sakın ola ki vermeyin. Bunların yapmış oldukları işler illegal işler. Yarın öbürsü gün başınız ağrır. Peki bir örnek vereyim. Konuyu çok dağıtmadan. Örneğin bir kişi Almanya'da yaşıyor. Geldi Türkiye'ye, dedi ki benim ikametgahımı değiştirin dediler. İkamet kanunu anlattım, 6 aydan fazla kalman gerekiyor bir yılın içerisinde. 2 gün sonra bu ortaya çıkıyor. Siz de ikametgahınızı bir şekilde Türkiye'ye taşımış oluyorsunuz. Ondan sonra sahte beyanda bulunmaktan hakkınızda işlem yapılıyor. Yani derdiniz birken 2 yapmayın. Kimseye paranızı kaptırmayın. Bir de bir şey daha duyuyorum, görüyorum. Mal bildirimi diye bir konu var. Türkiye'deki mallarınızı gizliyoruz diye çıkanlar var. Arkadaşlar, bu illegal bir iş, hukuk dışı bir iş. Sakın ola ki paranızı kimselere kaptırmayın. Hiç kimse sizin Türkiye'deki mallarınızı saklayamaz. Kimden neyi saklayacak? Sizin üzerinize diyelim ki bir ev var, arsa var, tarla var. Zaten E-Devlet'e girdiğinizde bunların hepsi görünüyor. Yani nasıl saklayacaksınız? Sakın ola ki kimseye vekalet falan vermeyin arkadaşlar. Şimdi konuyu çok dağıtmadan, bankada eğer sizin yurt dışında yaşadığınıza dair bilgiler varsa sizin bildiriminiz yapılacak. Zaten içinde bulunduğumuz yılda 2020'nin bildirimi yapılacak. Bir yıl öncesinin. Bu yılın bildirimi de 2022'de yapılacak. O nedenle aman siz olun. Burada anlatılanlar dışında parayla o işi yapan, bu işi yapan falan, paranızı falan kimseye kaptırmayın. Bakın, anlattığımın dışında başka bir şey yok zaten. Geçmişe dair kimse bir şey yapamaz zaten. Sakın paranızı kaptırmayın. Bakın, Avrupa'da yayın yapan bir televizyon kanalı, YouTube'da yayın yapan birkaç kişi var. Biliyorum bu konuyla ilgili. Hepsi sizin paranızın peşinde. Gelin diyorlar, bize vekalet ücreti verin, danışmanlık ücreti verin, bu işleri saklayalım diyorlar. Yapmayın bakın. Benden söylemesi. Benden söylemesi. Şimdi çok sayıda soru var ama bu soruları hızlıca geçelim. Çifte vatandaşlık durumu bu işte etkili mi? Arkadaşlar, bu iş adrese dayalı bir sistem. Çifte vatandaşlık konusuyla alakalı değil. Evet, etkilenecek. Yani sizin ikametgahınız
Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri hiç fark etmez. Başka bir ülkedeyse ve bu bilgileriniz bankada varsa bildirim olacak. Çifte vatandaştı, mavi karttı, oydu, buydu, bunların hiçbir geçerliliği yok. Yani hiç fark etmiyor. Şimdi bir diğer önemli soru. Çok sayıda soru var ama ben çok fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. O nedenle hızlı hızlı geçiyorum. Şimdi vatandaş soruyor. Diyor ki ortak hesabımız var diyor. Bu ortak hesap nasıl bildirilecek? Bakın bazı özellikle karı kocaların Türkiye'deki bankalarda ortak hesapları var. Bildirim şu şekilde olacak. Ali Bey ve Fatma Hanım. Denilecek ki Ali Bey'in bankada örneğin 100 bin eurosu var. Böyle bir bildirim olacak. Fatma Hanım için de aynı bildirim olacak. Denilecek ki Fatma Hanım'ın da bankada 100 bin eurosu var. Yani 50-50 ayrım olmayacak. Şimdi sosyal yardım alan vatandaşlarımızdan, Avrupa'da sosyal yardım alan vatandaşlardan çok sayıda soru var. Diyorlar ki ben sosyal yardım alıyorum. Bu sosyal yardım alanlarla ilgili bir şey mi? Arkadaşlar, yaşamış olduğunuz ülkede ister sosyal yardım alın, ister almayın. Önemli değil. Yani bu iş sosyal yardım alıp almamakla ilgili bir durum değil. Eğer Türkiye'de bankada paranız varsa ve başka bir ülkede ikametgahınız varsa bu bildirim olacak. Bu kadar. Hiç kafanızı karıştırmayın. Yine vatandaş diyor ki ben sosyal yardım alıyorum. Sosyal yardım almama rağmen Türkiye'deki parayı devlet bilmiyor yaşamış olduğum ülkede. Ne olacak? Bakın değerli izleyicilerimiz, sosyal yardım alın ya da almayın ama bilin şunu. Şimdi sizin bilgileriniz, örneğin Türkiye'de 100 bin euronuz var ya da 100 bin liranız var. Bildirim yapıldı. Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden size bir mektup gelecek. Şu tarihte görüşmeye bekliyoruz diye. Soracaklar. Diyecekler ki bu para ne? Siz diyeceksiniz ki örneğin mirastan kaldı. Ev sattım. O oldu, bu oldu. Bu para bu. Çünkü oradaki memur görecek. Diyecek ki bak diyecek senin 100 bin euron var. Bankada faiz alıyorsanız bak bu 100 bin euronun 8 bin eurosu faiz diyecek. Geriye kalıyor 92 bin euro. Bu para ne diye soracak size. Eğer siz sosyal yardım alıyorsanız sıkıntı var demektir. Şöyle ki çünkü memur diyecek ki kardeşim sen param olmadığını bana söylüyorsun ve sosyal yardım alıyorsun. Ama bak Türkiye'de param var diyecek. Nasıl bir cezai işlem uygulayacaklar bunu bilmiyoruz. Çünkü henüz bildirim yapılmadığı için uygulama metodu ne olacak bilmiyoruz. Ama vatandaş diyelim ki sosyal yardım almıyor. Bir parası var Türkiye'de örneğin onun da işte 150 bin lirası olsun ya da 150 bin eurosu olsun. Bu parayı bu vatandaşımız helal yoldan kazanmış yani vergisini ödemiş. Parayı biriktirmiş, Türkiye'ye bir şekilde götürmüş, yatırmış. Bu vatandaşımızın söyleyeceği şey şu. Hiç korkmayın bakın hiç. Yani sosyal yardım alsanız da korkmayın. Olan oldu zaten. Kimseye gidip paranızı falan kaptırmayın diye anlatıyorum bunları. Eğer vatandaş sosyal yardım almıyorsa, kardeşim bak ben çoluk çocuğumla beraber çalıştım. Karım çalıştı ya da ben çalıştım. Bak bu kadar yıldır biz buradayız. Bu paraların vergilerini ödedik. Maaşlarımızdan kazandığımız paradan arttırdığımız, yemeyip içmeyip arttırdığımız para. Bu kadar. Bunu söyleyeceksiniz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Sosyal yardım alıyorsanız da kardeşim ben bu sosyal yardım alıyor muyum? Alıyorum. Sosyal yardım denilen şeyle para biriktirilir mi? Hayır. Ben sadece bu parayla geçindim. Bu para benim Türkiye'deki işte şuydu, buydu bir şekilde bir şey söylemen gerekiyor. Miras kaldı. Ya da şu oldu, bu oldu. Bunları söylerken hani arkadaşlar ben sizi yanıltmak için söylemiyorum. İlla ki soracak memur size diyecek ki bu para ne diyecek. Sosyal yardımı keser kesmez. Bunu bilemiyoruz. Ceza yazar yazmaz. Bunu bilemiyoruz. Çünkü uygulama yok da bildirim olmadığı için henüz ortada bir şey yok. Mesela Hollanda ile ilgili şöyle bir durum var. Hollanda hükümeti özellikle şikayet olması halinde sosyal yardım alanların Türkiye'deki mal varlıklarını illegal bir şekilde, hukuksuz bir şekilde bazı avukatlara para vererek yasa dışı bir şekilde öğreniyor. Bu avukatlar gidiyorlar.
Tapu dairesinde bilgileri oradaki memurla bir şekilde halledip çıkartıyorlar. Ve diyorlar ki örneğin Ali'nin, Veli'nin Türkiye'de şu kadar evi, arsası, tarlası var, değeri de bu kadardı, bu kadar diye bildiriyorlar ve bu şekilde yargılanan ve ceza alan vatandaşlarımız var. Hollanda'da biliyorum, konuştum ben bunlarla. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi vatandaş soruyor. Benim bankada kira gelirim var. Her ay Türkiye'de bir evim var ya da işte bir dükkanım var. Ona bir para yatıyor diyor. Bu detaylar bildirilecek mi? Arkadaşlar, sizin Türkiye'deki bir evinizin, arsanızın, tarlanızın olduğu bildirilmeyecek. Ne bildirilecek? Bankadaki para. Her ay bir para yatıyor. Sizin bu hesap hareketleriniz bildirilmeyecek. Yani her ay işte Ali yatırdı, Veli yatırdı, kira bedeli falan, bunlar bildirilmeyecek. 31 Aralık tarihinde, yani her yılın son günü bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. Örneğin diyecekler ki işte 100 bin lirası var. Bu 100 bin liranın 3 bin lirası, 5 bin lirası faiz geliri diye bildirim olacak. Türkiye'deki mal varlığınız, eviniz, arsanız, tarlanız, arabanız vesaire, bunların bildirimi olmayacak. Hesap detayı da olmayacak. Yani bu paranın ne olduğu, biliyorsunuz mesela kiracınız para yatırınca oraya yazar, açıklama bölümüne der ki kira bedeli der. Kira bedeli falan, bunlar yazmayacak arkadaşlar. Yani Türkiye'de eviniz, arsanız, tarlanız olduğunu bilmeyecekler. Sadece paranızın olduğunu bilecekler. Bunu sakın unutmayın değerli izleyicilerimiz. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz, yine vatandaşımızın bize sorduğu soru şu. Bu işten kurtuluş var mı? Çözüm yolu var mı? Şimdi bakın, ben aslında anlatırken bunun şifresini verdim size. Ne dedim? 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. 31 Aralık'ta. Şimdi siz 31 Aralık'tan önce herhangi bir tarihte, 30 Aralık'ta, Kasım'da, işte ya da geriye doğru gittiğimizde Ekim'de, Eylül'de vesairede bankadaki paranızı çektiniz diyelim. Sıfırlandı. Hiç para yok. Sizin hakkınızda şöyle bir bildirim olacak. Ali Bey'in, işte Fatma Hanım'ın Türkiye'deki bankada 0 TL'si vardır diye bildirim olacak. Bu kadar. 0 TL. Parayı çektiniz. Bildirim 31 Aralık'ı kapsıyor. Bunu lütfen unutmayın. Bu anlatmış olduğum bölümü bir daha dinlemenizi tavsiye ederim. 31 Aralık'taki para bildirilecek. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi vatandaş yine soruyor bana. Bizim Facebook hesabımızdan, özellikle Emekli TV'nin Facebook hesabını takip etmenizi rica ediyorum. Bu konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıyorum o konuda. Facebook'ta. Bizi izleyen izleyicilerimizin Facebook'tan bu konuyla ilgili daha çok bilgi alması mümkün. Facebook'u mutlaka takip edin. Emekli TV Facebook. Emekli TV Facebook yazdığınızda ya da Facebook'a girip Emekli TV yazdığınızda görebilirsiniz. Diyelim ki vatandaş hesabını kapattı. Bildirim olacak mı? Şimdi bakın. Siz hesabı kapatmadan önce ne yapıyorsunuz? Paranızın hepsini çekiyorsunuz, değil mi? Sıfırlıyorsunuz. Şöyle bildirim olacak hesabını kapatanların. Ali Bey'in, işte Fatma Hanım'ın Türkiye'deki bankada 0 TL'si vardır diye. Yani bakiye 0 diye bildirim olacak. 31 Aralık'ta kaç para varsa bu bildirilecek. Bunu unutmuyoruz. 31 Aralık'tan önce paranızı çekerseniz şöyle bildirim olacak. 0 TL ya da euro, dolar neyse işte bildirim olacak. Yine çok sayıda soru alıyoruz. Türkiye'deki bankada kiralık kasam var diyor mesela. Arkadaşlar, kiralık kasaların içerisinde ne olduğunu sadece siz biliyorsunuz. Sizin Türkiye'deki herhangi bir bankada kiralık kasanız olduğu bildirimi yapılmayacak. Kiralık kasalar bu işin dışında. Lütfen bunu unutmayın. Değerli izleyicilerimiz, ben formülü anlattım. Detayları da anlattım. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen bu videonun altına yazın. Ben tüm soruları okuyup sizinle bunu cevaplarını paylaşacağım. Aynı zamanda Facebook'tan bizi Emekli TV takip edenlerin sorularını da Facebook üzerinden cevaplamaya çalışacağız. Arkadaşlar, sözün özü şu.
Bu otomatik finansal bilgi paylaşımıyla ilgili artık vakit geldi. Anlattıklarımı lütfen akrabalarınıza, çevrenizde bulunan eşinize, dostunuza gönderin. Anlattıklarımın dışında başka bir şey yok. Paranızı sakın ola ki. Yok danışmandı, yok avukattı falan, bu iş için kimseye kaptırmayın. Sakın. Lütfen sorularınızı, görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Ben hepsini tek tek okuyacağım ve cevaplayacağım. Bizleri dünyanın neresinde olursa olsun, her kim izliyorsa şunu söylüyorum. Artık otomatik finansal bilgi paylaşımı hayata geçiyor. Aman siz olun. Bu anlattıklarımı dikkatli bir şekilde bir kez daha dinlemenizi tavsiye ediyorum.